Herkese merhaba. Bu videoda yeni almış olduğum 13 inç MacBook Pro'nun ve yanında bedavaya gelen AirPods'ların kutu açılımını yapacağım. Ama sadece kutu açılımından ibaret olmayacak, biraz da neden aldığımı, hangi amaçlarla kullanmak için aldığımdan falan bahsedeceğim. Şu an MacBook burada. Burada da AirPods'ları var ama bir de yanında bir tane kitap var. Toplu paket olduğu için bir tane de kitap sipariş etmiştim ama onun videomuzla ilgisi yok. O yüzden onu direkt çıkaracağım. Ama merak edenlere gösteriyorum çünkü benim de tavsiye ettiğim bir kitap. Finansla alakalı bir kitap, eğer ki ilginiz varsa. Para kullanımı hakkında bir kitap. Kitabımızın adı Zengin Baba Yoksul Baba. Şöyle göstereyim. Şu an fokus yapıyorum bilmiyorum. Gözlüklerimi takmıyorum ve kamera çok uzakta. Böyle bir finans kitabı. İsterseniz alıp okuyabilirsiniz. Şimdi öncelikle ben biraz neden aldığımdan falan bahsedeceğim. Ama siz sadece kutu açılımını ve içinden çıkanları merak ediyorsanız, ki içinden ne çıkacağını hepimiz biliyoruz ama şuradaki dakikaya, şurada gösterdiğim süreye gidebilirsiniz. Orada kutuyu açmaya başlıyorum. Şimdi benim bu bilgisayarı alma amacım bir oyun bilgisayarı değil zaten. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur muhtemelen. Bilmeyenler de varsa bir oyun bilgisayarı değil. O yüzden ben de oyun oynamak için almadım bu bilgisayarımı. Ben bunu daha çok işlerimde kullanmak için aldım. Şu an ben bütün işlerimi, YouTube olsun, tasarım işlerimi olsun, hepsini bu bilgisayar üzerinden yapıyorum. Tabi bunda da şu an başka bir laptopum var. Ondan da tasarım yapabiliyorum ama yani tam uç seviyedeki bir tasarımları yapabiliyorum. Çok akıcı bir işler çıkaramıyorum ve video düzenlemeyi kesinlikle yapamıyorum. Biliyorsunuz ben YouTube'la da uğraşıyorum. Her zaman evimde olamayabiliyorum. Tatile gittiğim oluyor, bir yere gittiğim, memlekete gittiğim oluyor. Ve her yerde bu bilgisayarı taşıyamıyorum sonuç olarak. Ve bu bilgisayar benim işimi kolaylaştırıyor ve bütün işlerimi taşınabilir bir şekilde yapmama yarıyor. Ben genel olarak zaten Apple ürünlerini sevdiğim için bu benim işimi daha da kolaylaştıracak. Çünkü Apple ekosistemine girdiğinizde cihazlar çok uyumlu birbirleriyle. Mesela ben telefon olarak da Apple kullandığım için mesela beni biri aradığında ben MacBook'tan açabiliyorum ya da MacBook'ta bir şey kopyaladığımda telefonda da kopyalanmış oluyor ve böyle bunun gibi bir sürü daha özelliği var. Hem işlerimi çok kolaylaştırıp ve hızlandıracak benim bu. Hem de dediğim gibi taşınabilir olacak. İstediğim her yerde çalışabileceğim. Çünkü başıma gelmişliği var. Mesela tatildeyim, müşterinin biri yazıyor, bir müşteri geliyor. Şunu istiyor diyor. Ya onu bazen yapamayabiliyorum. Tabii bu laptopla en azından küçük tasarım işlerini çıkarabiliyordum. Ama dediğim gibi bir yere kadar böyle daha büyük işlerde gelişmem gerekiyor. Şimdi ben bunu kimlere tavsiye ederim? Ben bunu gerçekten bir iş için kullanmak isteyenlere tavsiye edebilirim. Yoksa sadece yani sosyal medyada takılacağım, Google'da aşağı kaydıracağım falan diyorsanız hani bu kadar para vermeye gerek yok. Daha ucuza da bulabilirsiniz. Ama gerçekten işler yapacaksınız. Mesela Apple'ı sadece yazı yazma işleri için de seçenler var. Çünkü klavyesinden dolayı falan olsun. Gerçekten insanlar tavsiye ediyor bu bilgisayarı. Ondan sonra ben grafik tasarım işlerim için kullanacağım bunu. Video düzenleme için kullanacağım. Tabii video düzenlemede 13 inç MacBook'un ekran kartı olmadığı için biraz daha şey oluyor ama ben araştırdım onları. O daha üst seviye kayıtlar için. Mesela ben videolarımı 1080p düzenliyorum. Ki 4K'ya kadar da destekliyor. 4K videoları da güzel bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Bunda ben o kadar üst seviyeye çıkmıyorum zaten. Bir de kutu açılımına geçmeden önce ben böyle bir şey aldım. Bu ne diyecek olursanız bu bir USB hub. Yani MacBook'umuzda açtığımızda da göstereceğim 2 tane Type-C hub bulunuyor. Yani böyle bir bildiğiniz USB değil. Ama bunu taktığımızda bu 2 tane kısmı da kapatıyor ama bir tane Type-C hub seçeneği sunuyor bana ki bilgisayarımı şarj edebilirim. Bir tane HDMI seçeneği sunuyor, yani başka bir ekrana bağlayabilirim. Ve 3 tane de USB seçeneği bulunuyor. Yani faremi, klavyemi ve mikrofonumu aynı anda bağlayabilirim. Yani tek bu alet sayesinde bir sürü seçeneği sunuyor bana. Sadece bu alet bir sürü seçeneği sunuyor ve genelde bunlar pahalı deniyor ama bu aldığım çok da aşırı pahalı bir şey değildi. Bilmiyorum Türkiye'de fiyatlar nasıl ama burada ben bunu 40 euroya aldım. Tabi bunu şimdi TL'ye çevirirseniz muhtemelen 350 lira falan para çıkacak sanırsam. Biraz çok olabiliyor. Şimdi isterseniz kutu açılımımıza geçelim. Kutuyu direkt zaten açtığımda MacBook çıkacak. Artık internette her şeye ulaşmak kolay olduğu için direkt kutu açılım videolarından da birkaç tane baktım ve bilgi aldım. Şöyle kutu açılmıyor. Şöyle bilgisayarımız burada. Laptopumuz. Şimdi laptopumuz bir 13 inç laptop olduğu için biraz küçük. Ki asıl beni ilgilendiren kısmı da bu zaten. Küçük ve taşınabilir olması. Tabii 16 inçlik de güzel, bayağı güçlü bir bilgisayar ama çok da daha pahalı bu aldığım MacBook'a göre. Benim MacBook'ta en çok sevdiğim, genel olarak Apple'da çok sevdiğim tasarımları. Ben sadelikten yana bir insan olduğum için sadeliğe çok önem veriyorum. Ve hani bundan daha sadesi de bulunmuyor. Çok sade, ince ve zarif bir tasarımı var. Ve tam benim istediğim gibi bir bilgisayar. Şu an ekranını açtığımda direkt açılacak. O yüzden önce kutudaki şeyleri çıkarmak istiyorum. Ondan sonra MacBook'a da geçeceğim, açacağım. Şimdi burada kutunun içinde bir tane Apple'ın kartı çıkıyor. Bu sanırsam telefon kutusunda da çıkıyordu.
Burada işte anlattığı bazı şeyler var. Şimdi bütün bunları okumayacağım. Stickerları çıkıyor. Zaten telefonda da sticker çıkmıştı. Onları kullanmadım. Bilmiyorum yani yapıştıracak. Nereye yapıştırabilirim ki? Ondan sonra içinden şarj aleti çıkıyor. Bilgisayarı şarj edebilmemiz için. Ve bir tane kablosu çıkıyor. Zaten bunları sitesinde gösteriyordu. Pek de sürpriz olmuyor yani. İzleyenleri de ilgilendiren kısım şarj kablosu değil mi? Şimdi ben özel olarak bunu seçmem nedeni bunda çünkü SD kart okuyucu yok. Ama bu tasarımla da çok uyumlu olduğu için hem küçük hem de tasarım da tam yani Space Gray bu da. Ve çok güzel uyuyordu ve bunu aldım. SD kart zaten çok önemli değil, USB'den de aktarabilirim. Bir de burada AirPods var. AirPods da MacBook'un yanında zaten bedavaya geldi ve MacBook'u ben zaten daha bu zamanlarda almayı planlamıyordum. Daha ilerleyen zamanlarda daha fazla para biriktirip almayı planlıyordum ama bir kampanyası vardı Apple'ın ve bedavaya AirPods veriyordu ve AirPods'u ben gerçekten de istiyordum. Bir USB kulaklık olması ve yanımda taşıyabileceğim böyle küçük kulaklıkların olmasını gerçekten istiyordum. Çünkü Apple'ın kablolu kulaklıkları artık kullanılamayacak duruma falan geldi böyle. Yani bir sürü kez onu tamir etmiş olmama rağmen artık dağılıyordu kulaklık ve bu da gerçekten güzel oldu. Bunu almış olmam. Şimdi MacBook'u açacak olursak zaten ekranı direkt açtığınızda açılıyor MacBook. Şöyle açıyorum ve direkt açılacak MacBook. Çünkü bir açma kapama tuşu bulunmuyor MacBook'umuzda. Dediğim gibi ince 13 inç bir MacBook. Touch bar'lı bir de. Touch bar'ı gerçekten dikkatimi çekmişti ve Touch ID yani parmak izi okuyucusu var. Direkt eğer ki bilgisayara giriş yapmak istiyorsanız şifre olarak onu da koyabiliyorsunuz. Şimdi MacBook açıldığında burada bizden giriş kısımları var. Yani hangi dilde olacak, hangi şeyde falan olacak diye soruyor bazı ayarları. Türkçe değil İngilizce kullanacağım ben. Her cihazımı İngilizce'de kullanıyorum. İngilizce'de kullanıyor olma nedenim eskiden İngilizcemi geliştirmek için ben her şeyimi İngilizce yapmıştım. Ve öyle de alıştım ve yani İngilizce'de önemli bir dil olduğu için unutmak da istemediğim için çünkü zaten her gün pratik yaptığım bir dil ve cihazlarımda İngilizce kullanıyorum. Bu kesinlikle o dediğiniz hava atma olayı falan değil. Pratik amaçlı. Yani gerçekten gündelik hayatta İngilizce kullanmak İngilizce seviyenizi yükseltiyor. Çünkü sadece ders kitaplarında okuyarak bir dili öğrenemezsiniz. Şimdi ben bütün bu ayarları burada videoda yapmayacağım. Sadece birkaç tasarım şeyinden bahsedip videoyu bitireceğim. Şimdi MacBook'un touchpad'i bayağı büyük. Ve bu gerçekten güzel bir şey. Yani ben illa fareye ihtiyaç duymuyorum. MacBook'un touchpad'i bir sürü özellik bulunduruyor. Mesela 3 parmakla kaydırdığınızda direkt ekran kayıyor. Ona böyle yaparsanız falan onları çok bilmiyorum. Öğreneceğim yavaşça. Ama gerçekten hani bir fare yani şöyle örnek vereyim. Direkt yani şunu alıp kullanabiliyorsunuz. Öyle başka bir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani bu olmasa da kullanabilirdim. Çünkü illa bir fareye ihtiyacım yok. Tabii kolaylaştırıyor mu? Kolaylaştırıyor. Şimdi sağ tık sol tık direkt. Neyse bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Bu videoda yeni almış olduğum MacBook'un kutu açılımını yaptım ve neden aldığımdan falan bahsettim. Bu benim paylaşmak istediğim bir videoydu. Öyleyse bana destek olmak için kanalıma abone olup videoya like atabilirsiniz. Bir sonraki videolardan görüşmek üzere.